Guys, what is going on? Hayat kaçık bir uykudur. PKBU Podcast'e hoş geldiniz. Ben Samet, mikrofonun diğer ucunda her zamanki gibi İstanbullarda sevgili Nazım Cihan var demek isterdim ama aslında bu bölümlük böyle bir durum söz konusu değil. Ben artık Cihan'a olan borcumu ödeyeyim dedim ve en azından bir taksidini ödeyeyim dedim ve tek başıma bu bölümü yoğun tempo ve hayatın getirdiği beklenilen beklenilmeyen bir sürü iniş çıkışların arasında birazcık olsun Cihan'ın yükünü hafifletmek için bir bilinmezler bölümüyle karşınızdayım sevgili dinleyen. Bölüm başında duyduğunuz bu birkaç saniyelik sesler birazcık içinizi gıcırttıysa bu olaydan dolayı sizlerin affını diliyorum. Ancak hayal edin ki böyle bir uğultuyu sürekli her gece yatağa yattığınızda, oturma odanızda oturduğunuzda arka planda sürekli bir duyduğunuzu hayal edin. İşte bu dünya genelinde 1970'lerden beri adına The Hum ya da The Great Hum dedikleri bir uğultunun meydana gelmesi diye düşünülüyor. Bilinmezler bölümü olarak bunu ele almak istedim. Çünkü çok fazla varyasyonu var ve çok fazla lokasyonda görülen dünyanın aslında global bir şekilde farklı yerlerinde, farklı şehirlerde, bazen köylerde, bazen tarım ağırlıklı yerlerde, bazen metropollerde görülen bir durum. Burada en önemli noktalardan biri dünya nüfusunun yaklaşık %2 ile 4 arasındaki insanların bu düşük frekanslardaki uğultuyu duyabildiği tahmin ediliyor. Semptomlarına gelecek olursak tabii ki anksiyete, uykusuzluk ve depresyon var ve bazen uğultu bazı insanları intihara kadar sürüklemiş. Benim daha önce bölüme hazırlanırken okuduğum bazı üzücü hikayelerin de sonu böyle bitmiş. Şimdi 1970'lerde başladı dedik. Bu uğultunun aslında medyada veya gazetelerde, günümüzde de hala bu gazete küpürlerinin online versiyonunu bulabilirsiniz. Aslında 1970'lerde İngiltere'de Bristol şehrinde başlıyor. Burada 800'ü aşkın bir şikayet söz konusu oluyor uzun vadede. Burada devletin veya yerel yönetimlerin verdiği cevap ya fabrikalardan gelen bir ses, bir gürültü olabilir, sanayiden gelen veya elektrik kulelerinin aslında oluşturduğu bir alçak frekanslı bir gürültü olabilir diye bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Burada garip olan Bristol'a yakın olan şüphelenen fabrika kapandığında bu uğultu gerçekten kesilmesine rağmen birkaç sene sonra tekrar fabrika yeniden kurulmadığı halde uğultu ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında ciddiye de alınan bir şey bir yandan çünkü zamanında ağırlığı hala bugün de olan BBC bununla ilgili bayağı araştırmalar, röportajlar, haberler yapmış. Zaten bu bölüm çerçevesinde ne öneriyoruz bölümü veya kısmını yapmasak da sevgili Cihan'ın yokluğunda burada bölüm içinde bazen küçük böyle YouTube videoları önermek istiyorum. Bu vesileyle de Bristol'a daha fazla derine inmek isteyenler Bristol davası için BBC'nin Earth Lab kanalında Can You Hear a Hum isimli videoyu öneri olarak bu kısımda bir yere not edelim. Şimdi diğer dosyaya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Çoğu okuduğum yerlerde aslında bu kulak çınlaması diye de Türkiye'de yani Türkçemizde geçen kulak çınlaması olay olabilir mi diye de çok düşünülüyor ama bu kulak çınlaması genelde yüksek frekanslarda oluyor ve bütün gecelere haftalara yayılan genelde bir durum söz konusu değil. İngilizce'de bunu tinnitus diye geçiyor ve bu kelime çok karşıma çıktı bu uğultuyu araştırırken ama biraz farklı sanırım burada çınlamayla uğultunun arasındaki hem frekans hem de insanların tarif ettiği sesle pek böyle bir bağlantısı yok gibi geldi bana. Diğer konuya böyle derin dalmak isteyen sen dinleyici bakmak isterse diye bahsetmeden geçemeyeceğim konuda Windsor Hum diye geçiyor. Bu aslında Kanada'da 2008'lerde ortaya çıkan Windsor kasabasında, küçük bir kasabasında şikayetlerle ortaya çıkan bir durum ama nehrin tam karşısında Michigan var ve Michigan'da da aslında başka bir podcastimize konuk olabilecek Zug Island denilen bir ada var. Bu adanın üzerinde bir fabrika var. Bu fabrikanın etrafı çok aşırı yüksek güvenlikle hatta Homeland Security'nin de dahil olduğu bir güvenlikle korunuyor.
Etrafı zaten su olduğu için bir giriş çıkış da sağlanamıyor. Bu fabrikanın kendi yaptığı çok da açıklanmayan gizli artık nasıl bir faaliyeti varsa bunun sebep olduğu düşünülüyor Windsor davasında. Yalnız orada da şöyle bir şey var. Michigan'ın direkt fabrikanın etrafında yaşayan popülasyonunda böyle bir rahatsızlık veya bir uğultu duyma durumu olmuyorken Windsor'da bu bayağı ciddi bir rakama ulaşıyor genele yayıldığında ve sonunda Windsor'da bulunan üniversitede bununla ilgili araştırma yaptığında Zug Island'a kadar genişleyen araştırmasını iki ülke arasında bulunan sınırlardan dolayı ve az önce de bahsettiğim Homeland Security gibi çok da işbirliğine yaklaşmayan bir kurumdan dolayı araştırmaları sonuçsuz kalıyor bu üniversitenin de. Ama Zug Island yine araştırma kağıtlarının içinde adı geçen en güçlü tahminlerden biri oluyor. Bu Zug Island'daki fabrikanın bir kısmı aslında 2020'lerde kapatılıyor. Çoğu izlediğim videolar 2020 öncesi olduğu için hala böyle mistik işte Zug Island'da neler oluyor oradan mı geliyor bu uğultu diye videolar var. Bunlardan yine çok kısa 4-5 dakikalık Vice News'un bir videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. The Mysterious Case of the Windsor Hum diye geçiyor. Onu da bu dosyanın sonunda buraya küçük bir ne öneriyoruz şeklinde video ismi olarak bırakalım. Onun dışında da bu dünyada genel olarak birçok yerde görülüyor dediğimiz uğultunun en çok meşhur olan birkaç havalarından birini de saymak istiyorum. Biri Taos, New Mexico'da, diğeri Brooklyn'de. Burada hatta yerel yönetim şikayetler o kadar çok çoğalıyor ki yine bir soruşturma ve araştırma yapılıyor ama sonuçsuz kalan bir araştırma oluyor burada. Hala hatta günümüzde de daha böyle günümüze yakın tarihlerde burayla ilgili haberler bulabilirsiniz bunun devam ettiğine dair. Diğer birkaç yerlerde Connecticut, West Yorkshire, İngiltere'de bulunan ve bölümü de biraz yapmama sebep olan geçen gün garip bir şekilde aklıma düşen kendi tecrübe ettiğim bir uğultu anına bağlı olarak Prag demek istiyorum Çek Cumhuriyeti. 2012 kış zamanıydı sanırım. Ben bir gün apartmanımın en üst katında oturuyorum apartmanın. Apartmanın içinde yatak odasında uzanırken bir uğultu duymaya başladım. Ama uğultu hani benim tarif etmem gerekirse omnipresent yani tek bir yönden gelen değil sanki her yerde gökyüzünde veya evin tüm her tarafını kaplamış bir uğultu gibiydi. Giderek de sesi artan bir iş makinesinin beklemede durduğu bir uğultu gibiydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ben yataktan kalkıp bu uğultunun sesi iyice arttığında çok da bir inşaat veya yol çalışması olmayan bir yerde yaşadığım için şaşırıp hani neler oluyor Allah Allah deyip kalkıp camı açtığımda bu uğultunun daha da yükseldiğini hatırlıyorum ve bayağı şaşkın bir şekilde camdan etrafa diğer binaların camlarını insanlarına bakmaya çalıştım. Bir tepki var mı diye. Gökyüzü çok sakindi. Bir geçen uçak yoktu. Oraya baktım falan. Bu bayağı bir 10-15 dakika süren neredeyse kafamın içinde mi acaba bu uğultu diye beni şüpheye düşüren garip bir durumdu. Tarifi zor. Hissi de çok farklıydı. Hani tek bir yerden gelen sıradan daha önce duyduğumuz bir ses şeklinde değildi. Hani ben de o anlamda aslında bunu tecrübe etmiş oluyorum diye kendimi sayıyorum. Zaten bölümü de yaparken çıkış noktası da benim bu hala bugün yani bundan bir 11 yıl sonra zaman zaman aklıma gelen bir bilinmezler durumunu kendi yaşamış olduğumdan dolayı bunu anlatmak istedim. Şimdi bunun sebeplerine, muhtemel sebeplerine geldiğimizde aslında çok böyle bilimsel açıklamaya çalışan makalelerden Cihan'ın da her zaman bıyık altından bana gülümsediği komplo teorileri işte uzaylılar şunlar bunlara kadar gidebilirsiniz. Burada dinleyici olarak tamamen senin ve sizin takdirinize bırakıyorum ne taraflara dalmak istediğinize dair konuya bakarken. Ama ben birkaç tane ayakları hafif daha yere basan muhtemel sebeplerden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi kişisel duyu hassasiyeti. Biz genelde insanlar olarak megahertz olarak belli frekanslar arasındaki rakamlarla ilgili bir duyuya sahibiz. Ama mesela bizim kişisel duyu hassasiyeti dediğimiz 2 ile 4, %2 ile 4 arasındaki insanların duyabildiği bazı daha hassas insanların duyabildiği bazı sesler olabiliyor. Burada dipnot olarak şunu düşmek istiyorum. Çoğu uğultuyu duyan insanlar bunun omnipresent olduğunu sürekli söylüyorlar. Bu önemli bir veri. Benim de başıma geldiği gibi. Diğer önemli veri de bunun bazı insanlar kendi içimde kafamda olabilir mi dediklerinde noise cancelling yani sesi dışarıya doğru yalıtan kulaklıklar taktıklarında aslında bu sesi bloke etmeyi başardıklarını ve ya birazcık da olsa bloke etmeyi başardıklarını ve çıkardıklarının kulaklığı tekrar bu sesi duyduklarını söylüyorlar. Orada böyle ilginç bir dipnotu da
araya sıkıştırmak istedim. Bir başka araştırmacı Connecticut'taki davada bayağı bu işi kafaya takıp mikrofonlar alıp aletler alıp ölçümler yapan başka bir araştırmacı ki kendisi bir mühendis olduğu için ekstra ilgi duymuş bu duyduğu uğultuya. Bunların yani bu uğultuların doğalgaz boru sistemleriyle döşenen yer altına doğalgaz boru sistemleriyle birebir uyuştuğunu bu lokasyonların iddia ediyor. Tam bu noktada son önerimi de bahsetmek istiyorum. thehum.info isimli bir web sitesi var. Genel olarak bütün dünyada rapor edilen uğultuları bir büyük dünya haritasında nokta olarak gösteren, rakamlarını gösteren ve lokasyonunu gösteren bir harita üzerine çalışan bir site bu. Burada konudan konuya atlamamak için şunu bitireyim. Connecticut'ta bulunan arkadaş doğalgaz boru hatlarının haritasıyla bu bahsettiğimiz uğultu haritasının noktaların üst üste koyduğunda %95'lik bir match yani bir eşleştirme bulduğunu iddia ediyor. Bu haritaya bu arada girdiğimde Chico'ya 30 dakika uzaktaki bir kasabayı ve Sacramento'nun birkaç farklı bölgesini bulma şansım oldu. Türkiye'den de İstanbul, Ankara, İzmir tabii ki vardı raporlara giren. Bir de Sivas'ın böyle çok ilginçleri hiç duymadığım küçük bir köyü herhalde Divriği diye bir köyü var. Oradan bir rapor gelmiş. Prag'ın da yakınlarında bir şehirden de ayrıca bir rapor gelmiş. Burada tabii unutmamız gereken bu haritanın raporlamanın insanların oraya girip datalarını girmesiyle oluştuğu yönüne. Yani o sırf haritada yok diye o şehirlerde de duyulmadı demek değil. Ama genel olarak bütün Avrupa kıtası ve Amerika burada biraz da teknolojinin de verdiği avantaj ile bayağı bir raporlama yapmışlar uğultuyu duyduklarına dair. Diğer böyle sebepler, muhtemel sebepler arasında olabilecek şeyler var. Benim çok aklıma yatmasa da bir İskoç marina bilimcilerinin araştırmasında yer altında çok düşük frekanslarda bir balıkların bir tür balığın daha doğrusu çiftleşmek için çıkardığı bir ses diye düşünmüşler İskoçlar. Yalnız burada denizlere çok uzak olan noktalarda da bu olay, bu uğultu olayı olduğu için çok da akla yatan bir sebep gibi durmuyor. Onun dışında Fransız araştırmacılar okyanusun tabakasında devamlı dalgaların yarattığı bir sinyal veya çok düşük frekansta bir dalga olduğundan, bir ses dalgası olduğundan şüphelenmişler. Ama tabii ki burada da araştırmalar %100 sonuçlanan bir kesinlikle ortaya atılmıyor. Benim daha ayakları yere basan sebeplerden olarak düşündüğüm bir diğer seçenek de elektrik kuleleriyle elektrik telleri. Burada biraz daha rüzgarın estiği şekilde kabloların yaptığı hareketler şeklinde aslında bayağı uğultuya sebep verebilecek örnekleri önceden tescillenmiş ve kanıtlanmış. Tabii bu bütün dünyadaki farklı noktalarda oluşan uğultuların da bu yüzden olduğu anlamına gelmiyor. Ama biraz daha mantıklı bir araştırmaya değer bir ihtimal olabilir. Son olarak da volkanik patlamalar ve depremler de önüme çıktı araştırırken. Burada da tabii volkanik patlamalar ve depremler sürekli olmadığı için ve bazı lokasyonlarda da volkan ve depremlerin bulunmamasından dolayı yine düşük bir ihtimal olarak listeme bunu ekledim. Şöyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Sizin veya senin böyle bir tecrüben veya etrafında bunu yaşayanlar oldu mu? Bu uğultuya maruz kalanlar oldu mu? Ve eğer olduysa da bu sorunun cevabı evetse lütfen bize yazmayı unutmayın. Hem Instagram'da hem Facebook'ta hem web sitemizde hem de e-mail yoluyla bize yazabilirsiniz. Bölümü bitirirken de bir bilinmezler bölümünün sonunda çocukluk yıllarımın favori sözlerinden birini söyleyerek bitirmek istiyorum. Ayrıca bu bölümde benimle olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ve bazı ortadaki bölümlerde görüşmek üzere. The truth is out there diyelim. Hoşçakalın.